Selam sevgili dostlar. Merhaba yazılımla MySQL dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde tablolar arasında ilişki kurmuştuk arkadaşlar. Ortak tablomuz olan siparişler tablosu üzerinden örnekler yapıp ilerlemiştik. Bugün ise siparişler tablosunda biraz değişiklikler yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben burada bir fiyat satırı ekleyeceğim. Çünkü niye? Ben adeti girmişim ama siparişte toplam fiyat yazmıyorum. Bu hatayı gidermemiz lazım. Hemen geliyorum. E-ticaretten SQL penceremi açıyorum. Şurayı temizleyeyim. Use ile ben neyi çağıracağım? E-ticaret. Veri tabanını hazır hale getiriyorum. Ve diyorum ki ben artık siparişler tablosuna fiyat diye bir satır eklemek istiyorum. Onun için ne yapıyorduk arkadaşlar? Order table diyoruz. Ve bana hangi tablo? Siparişler tablosuna ekle diyoruz bunu. Güzel. Şimdi ne ekleyeceğim arkadaşlar? Add column ekleyeceğim. Ve ismi fiyat olacak ve bunun veri türü de decimal olacak. Ondalıklı bir değer alacak. Fiyat olacak. Çünkü basamak değeri böyle olsun. Git diyorum arkadaşlar. Başarılı bir şekilde eklendi. Bakalım siparişler tablosuna. Evet, fiyat geldi. Bakın null geldi. Çünkü herhangi bir fiyat almadı. Şimdi benim burada yapacağım ayar ise arkadaşlar artık kaç adet varsa toplam fiyatı ekrana yazdırmam lazım. Şimdi o işleme geçelim. SQL kutusunu açıyorum. Bunu yorum satırına çeviriyorum arkadaşlar. Ve diyorum ki ben Delmert diye bir fonksiyon hazırlama komutunu başlatmam lazım. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar bu fonksiyon? İlk önce bir yazalım. Delmert. Arkadaşlar bu karmaşık kompleksli kod yapılar arasında bize satır oluşturuyor ve bunun içinde düzenli bir şekilde yazıyoruz. Hani ileride büyük çaplı projelerde bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hazır hale getiriyorum ben ve diyorum ki ben hesaplama yapacağım, adeti bulacağım ve fiyatı ekrana yazacağım. Bunun için benim bir hesaplama ve ekleme işlemi yapmam lazım. Bunun için bir tetikleyici oluşturacağım arkadaşlar. Onun için ismi de Trigger. Trigger bir tetikleyici bir tabloda yeni bir satır eklendiğinde o satırda bir işlemi yapmak için bizi tetiklemesi lazım. O satırda yapılacak güncelleme veyahut da eklemeyi bildirmesi lazım arkadaşlar. Trigger. Evet. Diyorum. Bunun ismine de hesapla alt tire ve ekle diyorum. Peki bunu nasıl yapacak? Az önce bir tane satır ekledim. Siparişler tablosuna fiyat diye bir satır ekledim. Benim bu satırı eklemeden önce bir insert işlemi yapmam lazım siparişler tablosuna. O da before komutunu kullanacağız. Yeni bir komut arkadaşlar. Before insert diyorum. Nereye peki arkadaşlar? On siparişler tablosunda fiyat satırından önce bana bunu satır satır say, yani kontrol et. Satır satır işlemini de ise kontrol etmeyi for each row ile yapacağım arkadaşlar. Ve bir başlangıç noktası alacağım begin'e. Bu başlangıç değeri ise şimdi burada farklı bir işlem yapacağım arkadaşlar. Burada bir değişken oluşturacağım. Benim fiyat satırını ekledikten önce bir hazırlama komutu olacak. Hazırladıktan sonra ben bu oluşturacağım yeni değişkenle bir başlangıç noktası belirleyeceğim. Ürünü ve toplam fiyatı almam için, adetini almam için. Hemen geliyorum, diyorum ki burada yeni bir komut geliyor. Declare. Declare bana SQL kodlar arasında bir değişken sağlıyor. Değişken oluşturmamı sağlıyor. Bu değişkenimin ismi ne olacak arkadaşlar? Ürün alt tire fiyat. Fiyat. Ürün fiyatı olsun. Buna da bir decimal vereceğim. Veri türü basamak değerini 10 ile 2 olsun. Bu da bir fiyat.
Noktalı virgül koyuyorum. Güzel. Artık benim bu oluşturduğum değişkene göre ürünün fiyatını almam lazım. Ürünler tablosundan. Select diyorum arkadaşlar. Fiyat. Fiyat satırına insert diyorum. Artık bir ekleme yap. Neye göre? Ürün fiyata göre. Hatta şunu şöyle yap. Bunun baş harfini büyük yapalım. Ürün fiyat. Evet, ürün fiyata göre yap diyorum into'yu. Nereden arkadaşlar? From ürünler tablosundan. Ürünler tablosuna neye göre arkadaşlar? Ver ürün ID'ye göre. Ama bunu ben neye eşitleyeceğim? Yeni bir ürüne. Çünkü ben birden fazla ürün ekleyeceğim. Aynı ürünü ekleyeceğim. Bir numaralı ID'li ürünü 3 defa 3 adet sipariş verebilirim. Onun için yeni bir ürün ID ile eşleştireceğim bunu. New diyorum. New ID. Nokta ürün ID. Noktalı virgülümü koyuyorum. Burada fiyatı aldık arkadaşlar. Şimdi benim toplam fiyatı hesaplamam lazım. Onun için diyorum ki set new fiyat, yeni bir fiyat çünkü toplam fiyat nokta fiyat eşittir neye arkadaşlar? Ürün fiyatı. Bunu da çarpacağım neye göre? Yeni adete göre. Nokta adet. Noktalı virgül. Kodumu bitiriyorum. End diyorum. Ve daha sonra del noktada bitireceğim. Noktalı virgülümü koydum. Güzel. Şunu tekrardan açıklamaya çalışacağım size arkadaşlar. Ben bir tetikleyici oluşturuyorum. Bu tetikleyiciyi ama nasıl çalıştıracağım? Siparişler tablosunda eklediğim fiyat satırına göre ben bunu tetikleyeceğim. Ve bu tetiklemeyi satırdan önce bir kontrol amaçlı yapacağım. Bu kontrolü satır satır for each ile row'la satır satır yapacağım ve daha sonra bir başlangıç değeri alacağım. Bu başlangıç değerim yeni bir değişken oluşturuyorum diklerle. Bu da ürün fiyat. Bunu ürün fiyata göre artık ben hem fiyatı, ürünün fiyatını ürünler tablosundan alacağım hem de adetini ona göre hesaplayacağım. Git diyorum arkadaşlar. Başarılı bir şekilde işlemimi aldı. Şimdi benim ne yapmam lazım? Bunu bir yorum satırına çeviriyorum. Artık benim siparişler tablosuna yeni bir veri eklemem lazım ki bu olayı görmem için. Yıldız. Çünkü ben burada bir tetikleme işlemi yaptım. Asıl tetikleme bu. Ben bunu hazırladım, bıraktım. Artık ürün eklediğimde, sipariş verdiğimde daha doğrusu yeni bir sipariş eklediğimde bu tetikleme devreye girecek. Geliyorum diyorum ki arkadaşlar. Insert into ile insert into diyorum. Siparişler neye göre arkadaşlar? Ürün ID virgül müşteri ID virgül adet. Artık satırı da otomatik, yani fiyatı da ne oluşturduğum fiyatı da otomatik kendi ekleyecek. Geliyorum. Values diyorum buraya. Artık değerleri gireceğim. Parantez açıyorum. Yeni değerlerim. Birinci üründen virgül iki tane sipariş 2 numaralı müşteri versin ve 2 adet olsun. Virgül diyorum. Geliyorum bir daha parantezimi açıyorum. Diyorum ki 2 numaralı üründen 2 numara bir numaralı kullanıcı 3 tane sipariş versin. Virgül. Bir tane daha ekleyelim. Diyelim ki 3 numaralı üründen 3 numaralı kullanıcı 4 tane adet de sipariş versin. Tamam, güzel. Şimdi ben buna git diyorum ve başarılı bir şekilde eklendi. Bakalım eklememizi listeleyelim. Bunu da yorum satırına çeviriyorum. Select diyorum.
Yıldız from bana hepsini siparişleri listele. Git diyorum. Başarılı bir şekilde listelendi. Bakın yeni fiyatım da bu oluşturduğum tetiklemeye göre işlemi aldı. Bana adete göre fiyatı yazdı. Şimdi ben bu null değerlerini silmek istiyorum arkadaşlar. Kaç ID var? 5. ID'ye kadar bunları sileceğim ve daha sonra bu sildikten sonra 6, 7, 8 değil de 1, 2, 3 olarak tekrardan dizayn edeceğim sipariş ID'yi. Hemen onu yapalım. Geliyorum. Şunu yorum satırına çeviriyorum. Ve onu yapmam için ilk önce birden 5'e kadar olan ID'leri silmem lazım. Silme işlemi delete ile yapıyorduk. From nereden sileceğim? Siparişler tablosundan. Where neye göre? Sipariş ID'ye göre. ID'ye göre sileceğim. Peki bu silme işlemini ben bir dizi olarak yapacağım arkadaşlar. Toplu sileceğim. Birinci ID'yi, ikinciyi, üçü, dördü ve beşi sileceğim. In bana burada ne görevi yapıyordu arkadaşlar? Bir önceki derslerde anlatmıştım. Dizi kavramına getiriyordu ve toplu bir şekilde silmemizi sağlıyordu. Git diyorum. Silme işlemi de başarılı. Hemen şunu yoruma çeviriyorum ve artık listelemek istiyorum. Bakalım silmiş mi? Git diyorum arkadaşlar. Bakın silme işlemini başarılı bir şekilde toplu halde sildim in komutuyla. Şimdi bir sonraki adımım neydi? 6, 7, 8 yerine 1, 2, 3 tekrardan sıfırlasın. SQL komutuma geliyorum. Bunu yine yorum satırına çeviriyorum. Geri alalım. Evet, çok güzel. Şimdi benim bu işlemi yapabilmem için arkadaşlar bir yedekleme işlemi yapmam lazım. Siparişler tablosunu yedekleyeceğim. Yedekledikten sonra ID'yi sıfırlayacağım ve verilerimi yedek tablosundan tekrar geri çağıracağım. Hemen onu yapalım. Create diyorum. Yeni bir tablo oluşturacağım. Table. Bu sipariş yedek olsun. Siparişler yedek. Güzel. As diyorum. Nereden seçeceğim? Select. Tümünü alacağım ama from siparişler tablosundan. Güzel. Şimdi Torncat diye bir tane fonksiyonum var. Bu siparişleri kolonlayacak bana arkadaşlar. Kolonlama işlemini table olarak yapacağım. Hangi sayfayı kullanacağım? Siparişler. Güzel. Şimdi yeni oluşturduğum yedek tablosuna veri ekleyeceğim arkadaşlar. Bu veri siparişleri sileceğim. Yedekleri oluşturduğum verileri tekrar siparişlere çekeceğim. Nereden? From siparişler yedekten. Hemen onu yapalım. Insert into diyorum. Into siparişler tablosunu seçeceğim. Select diyeceğim. Ne seçeceğim? Null değer almayacağım. Virgül yani null. Bütün hepsini alacağım daha doğrusu. Ürün ID'yi alacağım. Virgül. Müşteri ID'yi alacağım. ID virgül. Adeti alacağım. Virgül bir de fiyatı alacağım. Bunları nereden alacağım? From siparişler yedekten. Hemen şunu kopyalayayım yanlışlık olmasın. Siparişler yedek diyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Ve drop ile artık eski tabloda oluşturduğum siparişler yedeği sileceğim. Siparişler yedeği sileceğim. Drop tehlikeli bir işlemdi arkadaşlar. Var olan verilerimizi de silebilir. Eğer silerse düzenlemeleri bir sonraki derste tekrardan yapacağım arkadaşlar. Drop diyorum. Table. Siparişler. Yedek sipariş. Evet. Şimdi can alıcı noktamıza geliyoruz. Ya tablo komple gidecek ya da arkadaşlar yedeğini alıp tekrar bize birden başlatacak. Git diyorum. İşlem başarılı.
Şimdi bir listeleme işlemi yapacağım. Geliyorum, bunu yorum satırına çeviriyorum. Select yıldız from siparişler. Noktalı virgülü koyuyorum. Bakalım ne olacak. Git diyorum. Evet, tam istediğim gibi oldu. 6, 7, 8 yerine sıfırladım. 1, 2, 3 diye ID'lerimi aldı. Evet arkadaşlar, bugün farklı fonksiyonlar gördük. Farklı işlemler yaptık. Bir tabloyu yeniden ID numarasını belirlemeye yaptık. Yeni bir satır eklemeyi gördük. Bu satırlarda ise en önemli olay tetikleme işlemini gördük ve SQL'lerin içinde değişken oluşturmayı da gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.